Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Yavaş yavaş büyüyoruz. Sizin verdiğiniz destek de benim için çok önemli. Böyle şeklimizi arttırıyor. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Bugünkü içeriğimiz Botulinum Toksin A yani Botoks ile ilgili bir rehber hazırladım size. Botoks neden tutmaz? Botoks gerçekten nedir? Sadece kırışıklık tedavisi amacıyla mı kullanılır? Başka ne için botoks kullanıyoruz? Bugün bu videoda teker teker anlatacağım. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Botulinum toksin A, botoks yani bir yılan zehri değildir. Bir bakterinin toksinidir. 1978 yılında FDA onayı almıştır. 1990 yılında da kırışıklık tedavisi amacıyla hayatımıza girmiş, yine FDA onayı almıştır. Yani yaptığımız bilimsel olarak kanıtlanmış, bize zarar vermeyen bir uygulamadır. Biz botoksu kırışıklık tedavilerinin yanında başka amaçlarda kullanıyoruz. Zaten ilk çıkış amacı şaşılık tedavisi amacıyla kullanılmasıydı. Amaç burada sinir kas kavşağındaki sinirsel iletimi yavaşlatarak ve engelleyerek kasın rahatlamasını, gevşemesini sağlıyordu. Şaşılık tedavilerinde bu bölgelere uygulanan botoksun bu bölgedeki kas ayakları kırışıklıklarını azalttığını gözlemlediler. Ve bu gözlem sonucunda da plastik cerrahi rutinine botulinum toksin A uygulamaları girdi. Türkiye'de 2 tane firma var. Bir Allergan Botoks, bir de Dysport şeklinde. Her ikisinin de içeriği aynı. Botulinum toksin A. Diğer botulinum toksin tipleri de var. Dünyada kullanılmakta ama henüz Türkiye'ye gelmiş değiller. Biz botoksu ilk kez uyguladığımızda genellikle 3 bölgeye uyguluyoruz. Hem alın çizgilerini uyguluyoruz, hem kaş arasındaki çizgileri uyguluyoruz ki burada yoğun bir kas grubu var. Hem de göz çevresindeki kas ayaklarını uyguluyoruz. Ve biz bunu daha çok baby botoks şeklinde yapıyoruz. Çünkü buradaki hareketi tam bloke etmek çok iyi olmuyor. Çünkü burası tamamen bloke olursa alt kısım, alt 2/3 hareket ederken üst 1/3 donuk kalınca bir harmoni bozuluyor. Dolayısıyla daha az üniteler kullanarak bu bölgenin de hareket etmesini sağlamak ama kırışıklığı azaltma şeklinde ilerliyoruz. Bizim çok sevdiğimiz bir uygulama. İlk kez yaptıranlar çok korkuyorlar. Hocam mimiklerimi kaybedebilir miyim? Ya da işte kaşım gözüm düşer mi? Göz kapağım düşer mi diye. Düzenli bir fizik muayene, anamnez sonrasında uygun dozlar uygulandığında böyle bir problemle karşılaşma olasılığınız neredeyse yok diyebilirim. Dolayısıyla botoks yaptırırken mutlaka doktorunuzu iyi seçmenizi size tavsiye ediyorum. Doktorunuzun ilerleyen botoks seanslarında ki ortalama etkisi 5 ay sürüyor kırışıklık tedavisinde. Sizin anatominize hakim olduğunda ikinci ve üçüncü botokslarınız ve bundan sonraki botokslarınız daha iyi olacaktır. Çünkü biz sizin anatominizi daha iyi öğreniyoruz. Botoks nasıl etki ediyor? Hangi kas yapıları? Çünkü herkesin kas yapılarının yerleşme açısı birbirinden farklı ve yoğunluğu birbirinden farklı olduğu için sağ tarafla sol tarafta kas yoğunluğu ve aktivitesi açısından farklı olduğu için biz bunları uygun şekilde öğrenip sizin ikinci ve üçüncü botokslardan daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyoruz. Dolayısıyla doktorunuzu eğer memnunsanız değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Bunun dışında botoks neden tutmaz sorusu bana çok sorulan soru. Hocam işte X yerde botoks yaptırdım ama benim botoksum tutmadı. Bunun birkaç tane nedeni var. Öncelikle botulinum toksin soğuk zincirde gelen bir şey. Tıpkı bazı aşılar gibi. Hani diyoruz ya biz aşılar soğuk zincirde gelir, işte -5 derecede olması gerekir. Eğer bu soğuk zincir bozulmuşsa transport esnasında o zaman o botulinum toksin tutmaz. Dolayısıyla doktorunuzun sağladığı tedarikçi kanalın mutlaka bu sisteme uygun olması lazım. Ben de uygun bir eczacı deposuyla çalışıyorum ve gerçekten soğuk zincire çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir sorun yaşamıyoruz. İkinci neden uygulama sonrasında kişinin çok sıcak aktiviteler yapması. İşte hemen gidip spor yapması, vücut ısısını arttırması. Çünkü bunun etki etmesi için o bölgenin çok sıcak olmaması lazım. Ya da saunaya girmesi, sıcak buhara girmesi, hemen sıcak bir duş alması gibi nedenler
oradaki o soğuk zincirde çalışan sistemin daha az etki etmesini sağlayabilir. Dolayısıyla doktorunuz size zaten gerekli bilgilendirme yapacaktır. O gün sauna ve sıcak buhar yasak. Spor yapmanızı, vücut ısınızı çok arttırmanızı istemiyoruz. Gelelim bir başka nedenle, hastalıklar. Özellikle kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı. Bazı ilaç kullanımı, bazı antibiyotik grupları botoksun etkinliğini azaltıyorlar. Ve yine aynı şekilde bazı hastalıklar, atıyorum tiroidin çok çalışması gibi, hipertiroidi gibi metabolizmayı hızlandırdığı için buradaki sinir kas kavşağındaki o etkilenen kısmı tekrar yaptığı için ve yeni bir sinir kas kavşağı sistemi oluşturduğu için botoksunuzun etkisi kısa sürebilir. Bu da bir başka neden, yani kişisel ve hormonal nedenler. Bir başka sebep de biz botulin toksini ünite şeklinde kullanıyoruz. Eğer size çok az ünite kullanılmışsa ya da işte X'lerde botoks çok ucuz, oraya gidiyoruz, siz de oraya yaptır ama yaptırdıktan sonra da memnun kalmıyorsunuz çünkü çok sulandırılmış botoks yapılıyorlar. Bunun bir standardı var ve bu standarttan fazla miktarda su koyarsanız, serum fizyoloji koyarsanız daha çok ürün elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla daha ucuzlamış oluyor kullandığınız ürün ama tabii ki etkinliği de daha kısa sürüyor. Bunu da geçtikten sonra bir başka neden de antikor oluşumu. Eğer botoksu çok sık aralıklarla yaptırıp uygun olmayan dozlarda ve uygun olmayan formlarda yaptırırsanız vücut bu toksine karşı, bu yabancı proteine karşı antikor oluşturuyor. Ve siz botoks yaptığınızda maalesef tıpkı antibiyotik direnci gibi botoksa da bir direnç oluşuyor. Antikorlar botoksun etki etmesini azaltıyorlar ve daha az bir botoks etkinliği oluşuyor. Dolayısıyla sizin doktorunuzun önerdiği şekilde botoks uygulamaları yaptırmanız gerekiyor. Bazen hastalar diyorlar ki işte botoksum tutmamış, az tutmuş, işte biraz daha donsun. Atıyorum 1,5 ay sonra geliyorlar. O touch-up süresini geçirdikten sonra tekrar botoks yaptırdığınızda ve bunu mükerrer kez yaptırdığınızda evet antikor oluşabilir. Bu da biraz kişiseldir. Antikor oluşturduğunda da biz şunu yapıyoruz, formu değiştiriyoruz. İşte Dysport kullanılıyorsak alergen botoksa geçiyoruz. Böyle bir durum. Bir başka sebep de ürünün sahte olması. Maalesef hayatımızda artık her şeyin sahtesi var. Doktorların da sahtesini duyuyoruz. İlaçların da, kremlerin de, botoksun da ve Dysport'un da sahtesini duyduk ve gördük. Üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla doktorunuzun güvenmeniz de bu açıdan önemli. Eğer doktorunuz çantacı tabir edilen kişilerden botoks almıyorsa ve uygun ve güvenilir eczacı depolarından botoks tedarik ediyorsa böyle bir sorun yaşamanız söz konusu olamaz. Botoksu tabii ki de hani çok ucuz bulduk, hadi oraya gidelim, o klinikte botoks yaptıralım dediğinizde işte böyle bazen sahte ürünler kullanımı ve botoksun hiç etki etmemesi şeklinde sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden fiyat performansa tabii ki de dikkat edin ama normal limitlerin çok altında fiyatlara da sakın kanmayın. Maalesef sahte olabilir. Gelelim botoksu başka ne amaçlarla kullanıyoruz plastik cerrahide? Migren tedavilerinde kullanıyoruz. Bunu çok şaşırıyor hastalar. Hocam benim kaç yıldır migrenim var, çok sıkıntı çekiyorum, bilmiyordum diye. Evet, migreninizin atağına göre işte enseden geliyorsa ense bölgesine, temporalden geliyorsa temporal bölgesine botoks yapabiliyoruz. Ve gerçekten atak sıklığınızı ve ilaç kullanım sıklığınızı inanılmaz azaltıyor. Bunun dışında yüzde masseter yani çiğneme kasını rahatlatma açısından kullanıyoruz. Eskiden biz kara yüzleri biraz daha inceltmek amaçlı masseter botoks yapıyorduk. Bu da sonrasında bu çiğnemenin özellikle diş sıkma ve diş gıcırdatma problemleri olanlarında da bir rahatlama sağladığını fark ettikten sonra diş sıkma problemi olan hastalarda ve yüzü inceltmek amacıyla da masseter botoksu kullanımı aynı şekilde oluyor. Tabii ki buradaki dozlar ve üniteler kırışıklık tedavisinde kullanıldığımız dozlar ve ünitelerden daha farklı bir şekilde hazırlanıyor ve uygulanıyor. Bu da plastik cerrahide gerçekten tecrübesi önemli. Bir başka şey de terleme. Özellikle koltuk altı terlemesi, el ayak terlemesi, genital bölge terlemelerinde botulinum toksin A'yı sıklıkla kullanıyoruz. Güvenli uygulamalar.
Bunlar kırışıklık tedavileri ortalama 5 ay kadar etki ederken terleme tedavilerindeki süre biraz daha uzun olabiliyor. 6-7 aya kadar bulabiliyor. Güvenli uygulamalar. Tabii ki de biz bunları gebelerde ve emziren annelerde kullanmıyoruz. Onun dışında kullanılabilir. Hatta ergen hastalarda da ailelerin onayı varsa yapılabilmekte. Koltuk altı rahat bir uygulama. Çok ağrılı bir uygulama değil ama el ve ayak uygulamaları biraz sinir uçlarının çok olması nedeniyle daha ağrılı uygulamalar. Bazen genel anestezi altında ya da sedasyon altında hastane şartlarında da yaptığımız oluyor. Bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Kırışıklık tedavilerinde eğer statik çizgileriniz varsa, yani mimik yapmadan da burada çizgiler varsa, kaş arasında derin oyuklarınız varsa bunlar ilk botoksa düzelmiyorlar. Bizim hedeflediğimiz dinamik kırışıklıklar, yani mimik yaptığınızda oluşan kırışıklıklar. Dolayısıyla onu da bilin. Statik çizgileriniz biraz ütüleme etkisiyle 3. 4. botokslarda ve düzenli botokslar yaptırdıktan sonra daha yavaş yavaş açılıyorlar. Ama dinamik kırışıklıklarınız, yani mimik yaparken oluşan kırışıklıklar ilk botoksta da çözümlenebiliyor. Botoksla ilgili, botulin toksinle ilgili bana sorularınız varsa hem Instagram adresimden DM'den yazabilirsiniz, buraya yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.